Mağaraya da girişine geldik. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Vay be. Mağaraya girdik. Şöyle göstereyim. Yüze benzer bir yaş adamın silüeti var. Tabi burada da maymunlar vesaire olduğunu söylediler. Herkese yeni bir videodan selamlar dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte Peru'nun Amazon bölgesi Nueva Camarga'da bulunan Cueva de Palestina isimli bir mağarayı keşfedeceğiz. Ayrıca Amazon ormanlıkların derinliğine dalacağız. Videoda geçmeden önce bana bu yolculukta destek olmak isterseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Şimdiden de her birinize teşekkür ederim. Lütfen destekleriniz için. Hazırsanız macera başlasın o zaman. Cueva yani mağaraya geldik. Böylelikle banlarımızı vesaire girdik. Şimdi içeri doğru gideceğiz. Fakat şu ortama bakar mısınız? Gerçekten harika bir yere geldik. Etrafta ilk defa gördüğüm değişik meyve türleri vesaire de var. Olmadı ilerleyen dakikalarda onları da deneriz. Ayrıca ekipman ve giriş ücreti hepsi aynı, yani fiyatının içinde 33 soles. Biraz pahalı ama olsun. Şu karşıki dağların bayağı güzelmiş yani. Hiç dokunulmamış böyle yemyeşil ağaçlar vesaire, gerçekten muazzam bir ortam burası. Şu aşağı doğru gideceğiz. Zaten size de şöyle gezeceğimiz yeri de göstereyim. Değişik hayvan türleri de var. Bakın böyle bir yeri gezeceğiz. Gidiş dönüş 1 saat sürüyor. Bayağı da uzunlukta yani. Bakın şuradan başlıyor galiba. Kaskada diyor, şelale var. Ventilasyon diyor, estrecho. Puente yani köprü var. Laguna sanırım. Şelale var, yine kanyon var. Yani bayağı bir şey var dostlar. Ve gerçekten buna da değiyor. Toplamda 7 yer göreceğiz. Burada da Sala de Fuente teker teker açıklamışlar. Çeviriden bakabilirsiniz siz de, olmadı. Yarasaların olduğu yerde var. Meditasyon diyor. Şu an bile beni heyecanlandırdı. Bakın şu karşıda bir bitki var ama değişik, yani tam olarak ne olduğunu anlamadım. Moeba haritası. Yani bayağı turistik yerler var. Santa Elena, Tingana, Mirador. Bulunduğumuz yer burası. Cascada. Yani gezip görebileceğiniz bayağı yerler var. Bunlar da yer Rio diyor, Tarapada vesaire uzaklıkları gösteriyor. Mart'tan Mayıs arası yağmurlu diyor. Sıcaklık ne zaman? Haziran ve Ağustos arası sıcak. Dediğim gibi bayağı gezip görebileceğiniz yerler var burada. Hepsi de birbirinden güzel. Yani mağaraya ilerledikçe doğada kendini o kadar şiddetli gösteriyor. Yeşilin bin bir toru. Sanki kendimi film sahnesindeymişim gibi hissediyorum şu an. Avatar filmi olsun, böyle görkemli filmlerde vesaire siz de görüyorsunuz. Bakın burada da değişik oluşumlar var. Gittiğimiz yolda bu. Tabi bayağı yürüyeceğimiz bir yol var. Şu an yağmur sezonu olduğu için akşamları bayağı şiddetli yağmur yağıyor. Sanırım şu aşağıdan su gidiyor, nehir gibi sesi duyuluyor. Enteresan. Vay. Buraya da eğer gelmek isterseniz Nueva Camarga'dan mototaksiler geliyor. Tabi fiyatları değişiyor. 7 solese de var, 10 solese de var. Ayrıyetten buranın
kendi ulaşımı da var. Bunlar da ayarlıyor. Yine iletişime bırakırım. WhatsApp üzerinden iletişime de geçebilirsiniz. Mağaraya da girişine geldik. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Vay be. O kadar heyecanlandırdı ki beni. Şimdi şuradan gireceğiz içeri. Mağaraya girdik. Şöyle göstereyim. Allah'tan ışık var da size rahatça gösterebiliyorum. Tabii dikkatli olmamakta fayda var. Ayağımız kayarsa kötü olabilir. Aa, şu geldiğimiz yere bakar mısınız? Suyun geldiği yeri bulduk. Doğal oluşum. Tertemiz. İçeri doğru da gidiyor. Vay be. Bakın şurada değişik değişik hayvan türleri var. Gerçekten çok enteresan bir yerdeyiz. Tabii bunlar da doğal oluşum deformasyonlar. Şunların desenlerine bakar mısınız? Burası da kum var. Enteresan. Wow. Şunlara bakın dostlar. Rengi kahverengi. Bayağı da örümcek var burada. Şu siyah gördüğünüz şeylerde yine değişik bir hayvan türü. Tabii tam ismini hatırlayamadım. Aşağıya yazarım olmadı. Bunlar küçük hali, tabii bunlar daha da büyüyor. Bakın şöyle siyah siyah. Bayağı da var. Bakın burada da bayağı büyük bir örümcek var. Şurada bir hayvan var. Yüz bacaklı diyor. Wow. Bayağı ilginç. Değişik değişik hayvan türleri var gerçekten. Yarasalar da mevcut. Şu ortama bakar mısınız? Sanki daha önce birisi yaşamış gibi. Vay, şurada da yine bir örümcek var. Ne çok örümcek var ya. Burada da renk değişti. Griye döndü. Bakın şurada da bir aşağı doğru çukur gidiyor. Enteresan bir yere geldik. Şu aşağı doğru bir yer gidiyor. Burası da daha önce sanki birileri yaşamış gibi, yani nasıl şekillenmiş böyle anlamadım. Yani şu desenleri vesaire görüyorsunuz. Bayağı enteresan. Şu aşağı doğru da yine bir yer gidiyor. Çok ilginç bir oluşum. Umarım da gözüküyordur yani. Bayağı geniş bir alan. Wow, şuraya bakın. Ne ilginç bir oluşum. Hayvan türüne gibi benziyor aynı. Yüze benzer bir yaş adamın silüeti var. Gerçekten dediğim gibi bayağı enteresan. Oo. Şu oluşumlara bakın. Yani o adamın yüz silüetinin nasıl oluştu, kim yaptı, enteresan yani. Şurada ne enteresan bir değişik yer varmış. Bayağı da dar alana girmeye başladık. Bakın şu arkaya doğru. Şöyle size arkaya doğru bir yer gidiyor valla. Sadece size göstermek için girdim. Geri çık. Deniz kızı varmış. Bakın şu vücudu, şu da kuyruk kısmı dedi. Ne enteresan bir oluşum var ya. ¿Qué cosa más tiene? La arañita se Allá. quedó muerta. Tabii arkada Allá. kükürt oluşumu gibi. Luego la cabeza. Ölmüş örümcek var. Arkaya doğru da gidiyor. Bu gördüğünüz alan 200 bin yıllık olduğu tahmin ediliyormuş.
Fransız bir profesör söylüyormuş. Her 5 yılda da büyüyormuş. Bakın burayı ziyaret eden bir turist kırmış. Tabii bayağı mermere benziyor. Oo. Eso sí, fíjate. Tabii biz de zarar vermemeye dikkat edin. Şuraya bakar mısınız? Ne enteresan bir oluşum. Ağaç gibi. Bakın bir oda gibi bir yere geldik. ¿no? Así como niñitos que se les presenta y luego desaparecen. Es el espíritu de la selva. Parte del templo. Meditasyon odasındayız. Tenemos dentro Size şöyle etrafı göstereyim. proveedores ratas. Gerçekten Muy saludos para poder ses observarlos. yok. Durante el año las podemos ver hasta 4 o 5 veces. Ve bayağı etkileyici bir yer. Allá al fondo, Şu oluşumları görüyorsunuz. basta con el poquito retirado, ellos esconden Ne enteresan. Bak yine burada da farklı kule gibi oluşumlar var. Şurayı görüyorsunuz. Ahí habitan ratas. Y la rata Şu arkaya doğru gidiyor, sanırım oradan gideceğiz. es la caliza que tenemos aquí con una mancha marrón. Le dicen la rata del Ne enteresan bir yer gerçekten. Y se alimentan de ranas. Tavanlardan da su akıyor. Bayağı nemli bir ortam. Bayağı hoşuma gitti burası. Milyon yıllar öncesinde deprem olmuş. Görüyorsunuz bayağı da yıkılmış yani. Tabii gümüş vesaire de çıkarmışlar o zaman. O şu karşı tarafa bak. Ne harika bir yer. Aquí podemos tener nuestras pequeñas cascadas que solamente se aprecian con lluvias. Aquí nomás se llega a apreciar el lavado de Salado Nasime yani evlilik odası. Şu karşıda adam ve eşi duruyor. Çocukları da sanırım. Ne enteresan bir oluşum ya. Nasıl yapmışlar? Sanki birisi yapmış gibi. Şu aşağıları görüyorsunuz. Yani mağaranın içine ilerledikçe işin rengi de değişiyor. Şöyle görüyorsunuz. Y luego doblas. Eğile gidiyoruz. İş zorlaşmaya başladı. Aman Allah'ım ya. İlk başlar güzeldi de şimdi biraz dediğim gibi zor olmaya başladı. Pelea con el piso, resbaloso. Bayağı dar alan. Bir yandan kamera vesaire derken zor oluyor. Bakın burada da yine farklı oluşumlar var. Wow, şu tavana bakın. Ne enteresan oluşumlar var. Cuando hay manadas así son menos. Ah, claro, como que está con sus crías, ¿no? Acá tenemos, chicos, una piedra que tiene la forma de una mano y tiene un sonido de vacío por dentro. No son Şu karşıdaki el desenine benziyor. Kol vesaire. A ver, te grabo. Hastalar içine para atıp dilek tuttukları bir yer. Enteresan bir yer. Birisi de birikliğini atmış. Tabii kimse para atmıyor korkudan. Sanırım çalarlar dedi. Yeah, es de Turquía, ¿verdad? You're from Turkey, right? Si. Az önce de tura katılan bir kadın konuşmama Türkçe olduğunu anladı. Ne enteresan. Bu da farklı bir taş. Sanırım şu arkaya doğru gideceğiz. Enteresan bir yer. Sonunda sesinden Türk olduğumu anlayan birisi çıktı yani. O zaman kadar hep İngiliz olduğumu anlarlardı. Bien, chicos, aprovechen vistas. Son odayı ziyaret ettik. Şimdi çıkışa doğru gidiyoruz. Şuraya bakar mısınız? Ne enteresan bir yerden çıkıyoruz. Dağıtlar adam. Derinliğe indikçe de zaten nefes almakta zorlaşıyor. Oo. Bayağı eğiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bayağı da kaygan yer. Vamos a ver una salida pequeña. Bayağı bir pırıltılı. Pues bueno, Enteresan. te llamo que esperen para tomar una Aşağı doğru da foto gidiyor. dentro de- Ahorita ya es muy tarde. Wow. Çıkışa doğru da Pero Rodríguez entró adentro. bakın o dediğim
ele benzer yine ses çıkarıyor. Pero sí se supone que la pueden sacar. Şunlara bakın. A su grupo de ustedes les grabo. Dediğim meyve de bu. Pomarosa diye geçiyor. İlk defa burada gördüm. Sanırım Amazon bölgesinde yetişiyor. Bunu da genelde alkol yapımında vesaire kullandıklarını söylediler. İçi beyaz böyle. Aynı nektareye benziyor. Müsaadenizle şöyle bir tadına bakalım. Oo. Değişik bir tadı var dostlar. İçi aynı köpük gibi. Pek tadı da yok yani. Aynı olmamış nektareye benziyor. Fakat fena da değil. Şöyle bir çekirdeği var. Karşıki dağlar da bayağı büyük yani. Yemyeşil. Zaten şu dağların altında da o dediğim mağara bulunuyor. Burası da özel işletme, maç vesaire havuza girdikleri bir yer. Restoran vesaire de bulunuyor. O dediğim meyvenin ağacı da bu. Bayağı da bir yetişiyor yani. Şöyle de göstereyim. Gana yaklaştık. Fakat nereden gideceğimizi bilemiyoruz. Yol ayrımı var. Bakın gezeceğimiz alanda burası. Kapibaralar var, maymunlar, kuşlar vesaire. Birçok alan var. Tabi burası da yine koruma altında. Rezervasyon alanı. Şimdi bakalım nereden gideceğiz, yolu bulalım. Burası da böyle bir alan. Şu karşıda ne? Pirinç tarlaları vesaire bulunuyor. Gana'ya gitmek için yürümeye karar verdik. Yollar bayağı bozuk. Motorla zor oluyor. Fakat ses duyuldu mu bilmiyorum ama çok değişik bir kuş türü var. Islık çalıyor gibi. Dediğim gibi bu bölgede de bayağı bir kuş türü var yani buraya gelirken bile beyaz türde bir kuş türü gördüm. Tam adını şu an hatırlayamadım. Yine yazarım olmadı. Şu karşıya bakar mısınız? İncin top oynuyor. Bu bölgede de nedense böyle araziler vesaire çok satılıyor yani. Ve buradaki insanlar da arazileri alıyor. Uygun fiyatı da var yani. Şu doğanın güzelliğine bakar mısınız ihtişamına? Umarım da doğru gidiyoruzdur. Bizden başka da kimse yok zaten. Tabi burada yine yol ayrımı var. Sanırım şuraya doğru gideceğiz. Aha, gördüm sonunda. Tingana diyor. 430 metre. Buraya doğru gideceğiz. Şurası da özel arazilere gidiyor. Neyse şöyle gidelim, yine size gösteririm. Bakın burası da böyle gidiyor. Farklı bir yere. Şu yolun gidişine bakar mısınız? Ne güzel yeşillerin arasında. Sonunda geldik gibi. Şurası olması lazım. Gerçekten burası beni bayağı etkiledi. Şimdi fiyatları da bakayım. Size fiyatları da bilgisi veririm. Sanırım burası biraz pahalı gibi. Turistikleri. Ama göreceğiz. La Silicon istiyor. Değişik değişik hayvan türleri var yine. 30 metre diyor, yine buradan gideceğiz. Sanırım burası özel alan gibi. Şuradan gideceğiz. Nereye geldik? Fakat sorun şu ki biz normal turistlerin girdiği yerden girmeyip farklı bir yerden girdiğimiz için ayrıca tur saatini kaçırmışız. Bu yüzden şu an bot yok. 1-2 saat bekleyeceğiz ki diğer tura çıkan kişiler dönsün. Size şöyle göstereyim. 9 tane görebileceğimiz rota var.
İlki kalp ateşi, hikayeler ve ensaisi diyor. Yaklaşık 2 saat sürüyor. Tüm yılda ziyaret edebilirsiniz. Diğeri ağaca tırmanmak diyor. O da 2 saat. Yine tüm yıl görebileceksiniz. Diğeri de Boğaz Kahvesi Merkezi. 1 saat 39 saat sürüyor. Sabah ve akşamları da turlar da mevcut. Don Pepito Malikanesi var. 2 saat diyor. Başka sinek kuşu bahçesi helikonlarlar var. O da 1 saat 30 dakika. Yine vanilya ve yerli bitki yetiştirmesi var. O da 1 saat diyor. Burada da ne diyor? Kano turu var. Gün batımı nehir gezisi, balık tutma, fırın vesaire 2 saat. Yaklaşık hepsi 2 saate 1 saat arası sürüyor. Limadan da gelmek isterseniz uçakla Tarapoto'ya, daha sonra Moyobamba'ya, yani Tarapoto'da Moyobamba 2 saat sürüyor. Moyobamba'ya da Boğaz Kahvesi 40 dakika sürüyormuş. Rio Mayo. Oradan da Tingane'ye botla ulaşabiliyorsunuz. Şöyle de göstereyim. Tabii biz Moyobamba'dan girmeyip farklı bir yerden girdiğimiz için bu yüzden biraz bekleyeceğiz. Ayrıca yani buraya gelmeden önce de rezervasyon yapmanız gerekiyor. Yani rezervasyon yapmazsanız böyle botları kaçırabilirsiniz. Sanırım bize verdikleri fiyat 40 soles. Eğer Moyobamba'dan girseydik bot fiyatları 300 soles ile 400 soles arası değişiyor. Yani biraz turistik yer olduğu için pahalı dostlar burası. Allah'tan o yönden şanslıyım ki fazla bir fiyat vermeyeceğim. 40 solese bu işi halledeceğim. Bakın burada da değişik bir meyve var. Sanırım Chicha Morada yapıyorlar diye bir şey dediler. Burayı da otel, restoran yapıyorlar. Hatta bakın size de şöyle göstereyim. Burada geçici bir restoran var. Koskoca ormanların ortasında telefon çekmiyor ama buraya adamlar internet getirmişler. O yönden de güzel. Dediğim gibi burası zamanla yapılırsa daha da güzel olur. Oteller vesaire burada da kalabilirsiniz. Hatta bakın şu karşıki oteller diye tahmin ediyorum. Hatta buraya girdiğimizde burada çalışanlar bizim geldiğimiz yolu sadece onlar kullanabileceğini söyledi. Çünkü herkese açık bir yol değil. Bu köprüde nehre doğru gidiyor. Tabi burada da maymunlar vesaire olduğunu söylediler. Şöyle kendime de bir muz aldım, belki karşılaşırsak onları veririz diye. Ya şu geldiğim yere bakar mısınız? Gerçekten bayağı harika bir yer burası. Adamlar ormanın içine muazzam bir yer yapmışlar gerçekten. Ağaçlar da baya nasıl diyeyim, uzun, yani yıllar öncesinden ekmişler. Kökleri vesaire görüyorsunuz. Fakat şimdi başka birisi daha geldi. Sanırım bu yolu da keşfetmeye başladılar gibi. Gerçi çok öyle turistik bir yer değil yani benim geldiğim yer. Bakın şu botlarla nehre açılacağız. Nehir burası. Birçok egzotik hayvanlar, bitkiler vesaire bulunuyor burada. Zaten sesleri de duyuyorsunuz. Şu an dilim tutuldu gerçekten burayı görünce. Peru'da böyle bir yer olacağını hiç tahmin etmezdim. Şu karşısını görüyorsunuz. Bot turuna başlayamadık. Sebebi rezervasyon yapmadığımız için biraz karışıklık oldu. Yani biraz daha 200 saat bekleseydim bot turu yapacaktık, fakat benim için geç olacaktı. Tekrar Tarapata'ya döneceğiz. Bu yüzden de kabul etmedim. Şunu da söyleyeyim. Eğer 400 soles öderseniz, gerçi fiyatlar 400 solesten başlıyor. Ya bu 400 solesin içinde otel, öğlen yemeği, sabah kahvaltısı, ulaşım vesaire hepsi dahil. Yani biraz pahalı ama yine de
değiyor gibi size kalmış artık. Yine de ben de gelip buraları görmek de benim için baya iyi oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse de videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videoyla ilgili düşüncenizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Şimdiden de her birinize teşekkür ederim. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere.